Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şahane bobetin anlatımını yapacağım. Birlikte diğer eşini öreceğiz. Gördüğünüz üzere harika bir görüntüsü ve ayakta da duruşu çok güzel. Tam bir böyle ayakkabı görüntüsü ayakta veriyor. Hemen kısaca böyle göstermek istiyorum. Topuk yükseltmemi yine sık iğne ile yaptım. Önde yine yanda çalıştığım modeli çalıştım ve incilerle süslediğim açık gri nako pırlanta ile ördüm. Yine örgü taban kullandım ve içerisine hazır tabana, deri tabana monte ettim. Bu şekilde ördüm. Ben şimdi örgü taban üzerine anlatımımı yapacağım. Ama size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Örecek olanlar hazır taban üzerine de direkt ben bunu yaptım ama tamamıyla bitiremedim. Çünkü elimi zorladığı için beni Instagram'dan takip edenler bilir arkadaşlar. Çok zorluyor beni. Özellikle hazır taban kenarını giderken ağrı yaptığı için ben bunu yarıda bıraktım. Sadece bunu göstermekteki amacım dileyenler aynı tığlamayı yapacaktır. Zaten bu 37-38 numara uyumlu, bu da 37 numara uyumlu bir taban. Tığlamaları hemen hemen aynı şekilde tığladım. Zaten bunu tığladığımda göreceksiniz siz de sayılarını bunu tığlarken vereceğim. Direkt hazır taban üzerine çalışmak isteyenler için bu bilgiyi vermek istedim. Yani rahatlıkla örgü tabanına nasıl çalıştıysam birebir aynı sayıları bunu söylemek istiyorum. Dileyen hazır tabanda tığlayıp aynı sayılarla hazır taban üzerine de yapabilir bu modeli. Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Kolum müsaade etmediği için, zorlandığım için ben yine örgü tabanla devam ettim. Bakın örgü tabanlı da çok şık. Dileyenler örgü taban üzerine, dileyen hazır taban üzerine yaparak modeli kurabilir arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum ben. Şöyle arka fona güzelce bir görüntüsünü almak istiyorum. Hızlıca örgü tabanımı daha önceki videolarımda var. Burada videoyu uzatmamak için ben örgü tabanı tekrar baştan sizlerle paylaşmak istemedim arkadaşlar. Önceki videolarımda inerseniz birçok babette anlatmış bulunuyorum. Örgü tabanı 47 zincirle ben başladım. Elim sıkı, birazcık sıkıdır. Siz el ayarınıza göre, yani ayak numarasının 5 fazlasıyla başlayan arkadaşlarım da var bu örgü tabanı. Ama ben 10 fazlasıyla başladım. 47-37 numara uyumlu bir tabana 47 ile başladım. Elim sıkıdır. Yarıya kadar 25 sık iğne yapıp kalan diğer yarısında trabzanla, zaten arttırmaları hep burunda 6 bir çift bir tek, 2 çift bir tek diye arttırmalarımızı yaptık. 3 tek bir çifte kadar. Topukta yine aynı tarifimde var. Alt sıralarda videolara inerseniz aşağılarda örgü taban anlatımı var. Sadece başlangıç zincirini söyleyeyim. Siz de el ayarınıza, sıklığına, gevşekliğine göre 43 zincirle de başlayabilirsiniz. Eliniz gevşekse 42 zincirle de başlayabilirsiniz. Çok sıkıysa, yani bunun şeyi yok, e, bir kanun, bir yazılı şeyi yok bunun arkadaşlar. Bu zincirle başlanacak diye. Sadece sizin el sıkı ve gevşekliğinizle alakalı bir durum. Şimdi örgü tabanımı ben bitirdim. Zaten 5 sırada tamamladık. Hemen ipim zaten nako pırlanta açık gri ip, o ipimi kullandım. Renkteki ipimi şu anda elimde numarası yok. Tığ olarak da yine hem taban tığlamamda da hem de ördüğüm babet ördüğümde kullandım 1,75 milim bir tığ. Şimdi bunu tabanımı geçirip ipimi hiç kırmadan arkadan direkt başlayacağım. Tabanlık olarak Rasim Uyar tabanlıklar arkadaşlar. Diğer Selma Erdoğan da kullanmak isteyenler zaten bu tığlamaları çok fark etmiyor. Ben genelde sayıları hep her ikisinde de çok farkı olmuyor. Bu delik sayılarını tığlarken ikisinde de tığlama sayılarım çok değişmiyor. 1, 2 veya en fazla 3 fazla değişebiliyor. Hemen buradan tepeyi, topukta tam tepeyi buluyorum ve şu iki dalını, burada tek dalını bırakıyorum önde, tam tepeyi şöyle bulup arkadaki iki dalından bir zincir çıkarıp aynı yere sık iğne yaparak bu sırayı komple sık iğne yaparak örüyoruz arkadaşlar. Bakın
2 dalını alıyorum arkadan, önden zaten bu tek dalını bırakıyoruz çünkü hazır tabana monte ederken bu tek dalını monte ederken kullanacağız. Onları birleştirirken tek dallarını alarak monte edeceğiz hazır tabana. Şimdi burayı hızlıca sonuna kadar hiç eksiltme arttırma yapmıyoruz. Her bir sık iğne, yani şu dalların içerisine birer tane sık iğne yapıp sonuna kadar gelelim, başladığımız yere kadar. Sonuna geldim. Arkaya topuk kısmına hemen son bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Dibine tam batmıyorum. Başlarken çektiğim bir zincir vardı. Onun tepesine, yani yaptım ilk sık iğnenin tepesine birleştirdim. Bu sırayı sık iğne ile tamamladım ve geri dönüyorum. Şimdi tabanımızın, yani ters olan kısmını bize dönük çeviriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu sırayı yine şöyle dibine batarak başlıyorum. İkili trabzan. Bu trabzanları yaparken elimizi sıkı tutalım arkadaşlar. Zaten tığ numaramız gayet ideal. Yani 1,75 milim tığla güzel toplu olacaktır. Ama yine de siz çok böyle tığdaki ilmeklerinizi gevşek tutmayın. Bu modelin bu daha dik, güzel görünmesini, böyle direkli durmasını istiyorsanız çok gevşek olmasın. Sıkı sıkı örünce daha güzel olacaktır. Hemen bu sırayı da ikili trabzan yaparak yine başladığımız yere bu şekilde tersini çevirdik. Zaten gördüğünüz üzere sık iğneyi bu tarafından, trabzanı bu tarafından yaparak yine bu topuk kısmına kadar gelelim. Hiçbir artırma eksiltme olmayacak. Yine devam edeceğiz. Evet, sonuna geldim. Son trabzanımı yine yapıyorum ve yine başladım. Bu 2 zincir değil, ilk yaptığım trabzan tepesine birleştiriyorum. Burada da bu sırayı bu tarafa doğru ördük. Şimdi çeviriyoruz yine. Bir zincir çekelim burada ve çevirdik. Yine bakın düz tarafı bize doğru dönük. Hemen 2 kez tığımın başını alıyorum arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem altta yaptığımız sık iğne sırasından, bakın ilk sık iğne, şu oyukları tığınızla yaparsanız daha belirgin olacaktır. 1 değil, şöyle göstereyim, 2 3 dördüncüye tekrar bir, tam görünmediği için bir, bakın ilki bu oluyor, 1 2 3 ve dördüncüye şöyle belinden sık iğnemize batıyoruz. 2'ye çıktık. 2 seferde, 3 seferde burayı çektik arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde olacak. Hemen geriye şöyle çevirip göstermek istiyorum arkada kalanı. Bakın, bir tane bırakıyorum sık iğne, diğerine batarak başlayacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu bırakıyorum. Arkadan daha net görünüyor. Bir yanındakine 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 kez ipimi tığıma dolayıp bu battığım yerin aynı yere tekrar batarak, bakın, 1 2 seferde çıktım ve tığımdaki ilmeğim kaldı, onu çekmiyorum. Yine 2 kez doluyorum. 1 2 3 dördüncüye yine belinden, sık iğnelerin bellerinden 1 2, bu kalan 3 ilmeği de hepsini birlikte çekiyorum. Bu şekilde zikzak V görüntüsü olmuş olacak modelimizde. Yine arkasını çevirdim. Bakın, bir tane bırakıyorum, diğerine bir sık iğne bırakıp diğerine batıyorum. Arkada kaldığı için zor görünüyor. 2 3 sık iğne yapıyorum. Bir tane boşta bıraktım. 3 sık iğne yaptım. Yine tığımın başını 2 kez aldım. Yine en son battığım bu sık iğnenin beline batarak 2 çıktım. 2 çıktım. Bu 2 ilmeği tığda bıraktım. Tekrar 2 kez başını doladım. 1
Bakın en son battığım yeri saymadan 1, 2, 3, şöyle bakarsanız daha belirgin göreceksiniz. 2, 3 ve 4. Dördüncünün belinden önce 2 çıkıyorum. Sonra tekrar 2. Kalan 3 ilmeği de hepsini birlikte çekiyoruz. Tekrar arkayı çevirelim. Bakın. Bir tane kaldı. Şuradan görebilirsiniz. Bir tane boşta bırakıyoruz. 2, 3 sık iğne yaparak tekrar modelimizi yapıyoruz. Önce en son belinden aldığım sık iğneden tekrar alıyorum. Yine 2 tane çıktım, 2 tane çıktım, 2 taneyi bıraktım. Bu 2 taneyi diğer 1, 2, 3, 4 modeli kurduğumuzda kalan üçünü birlikte çekiyoruz. Dördüncüye batıyoruz hep arkadaşlar, sık iğnemizi. Bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle geri çekmeden hemen bakın. Bir tane bıraktım. Diğerine 1, 2, 3. Tığımın başını doladım. Son battığım. Şöyle göstermek istiyorum. Sık iğnenin belinden aynı yere 2 kez battığımız için biraz zor oluyor. Tekrar 2 kez doladım. 1, 2, 3, dördüncüye bu şekilde batarak üçünü de birlikte çektim, çıkardım. Görüntümüz böyle V şeklinde. Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Topukta hiçbir trabzan atlamadan burada nasıl yaptıysak komple trabzan çevresini örüyoruz bu şekilde ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde ördüm. Bu direkler düzelecektir. İkinci sıraları ördükçe daha böyle direkli olacak. Hemen sonunda yine ben göstermek istiyorum. Bakın ne yapıyorduk? Hemen bağladık. Geriye dönüp bir tane bırakıp şu yanındaki sık iğneye, bir sık iğneye batmıyoruz. Yanındaki 3 taneye sık iğne yaparak 2 başını dolayıp geriden son battığımız sık iğnenin yine belinden alıyoruz. 2 tane bırakıyoruz. Tekrar 2 seferde başına dolayıp bir yanındaki hemen sayıyoruz. 1, 2, 3 değil. Dördüncüye yine belinden, dördüncü sık iğnenin belinden dolayıp 2, kalan son 3 ilmeği de bir çekiyoruz. Bu şekilde yaptık. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Yine geriye döndüm. Zaten bakın burada bir tane çok arkada kalıyor. İkincisine yine 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. 2 kez başını doladım. Son yaptığım yere 1, 2, 3 tane yaparak burada bakın başlarken bu tarafaydı. Şimdi bitirişte bunu tamamladık. V şeklimizi hemen yaptığım ilk zincire sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz de buraya sabitleyebilirsiniz önce. Bunu tamamlamış olduk. Ben zincire sabitlemek istiyorum. Zaten bunu diğer modeli kurarken belinden ikisini de dolayıp şu şekilde burayı alabiliriz. O yüzden de zincire sabitleyelim ve tekrar birleştirdikten sonra geriye dönüp 2 zincir çekip yine aynı dibinden bu sırayı trabzan örerek devam ediyoruz. Her bir tepeye bir trabzan, yine aynı arttırma eksiltme yapmıyoruz. Bu başladığımız yere kadar
ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sonra tekrar düz tarafını çevirip yine ikinci sırada yine modelimizi kuracağız. Bu baklava deseni görüntüsünü ortaya çıkarmış olacağız. Şimdi hızlıca bakın, buraları atlamayalım. İlmek burada modeli birleştirdiğimiz yer oluyor. Bu V şeklinin tepelerinin geldiği yer. Her bir ilmeğe bir trabzan yaparak ilerleyelim. Model çok zevkli, keyifli örülüyor. Belki yeni yapanlar için biraz zaman alır, zorlar ama yine de keyifli gerçekten. Hem de aynı modeli çok sık yapanlar keyifli örecektir bu modeli. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sonuna kadar gelip sonra ikinci sırada yine modelimizi örmeye devam ediyoruz. Sonuna geldik. Yine son iki trabzanımızı yapıyoruz. Ve başlarken yine 2 zincir değil, buradaki ilk yaptığımız trabzan tepesi zaten belli. Buraya sabitledik. Hemen geriye dönüyoruz. Şimdi ikinci sıra modelimizi tamamlayacağız. Ve burada yine bir zincir çekiyorum ben. Tam dibine 1 2 3 sık iğne yaptım. Tam bu V şeklinin bakın ortasına denk geldi. Tepesine 2 kere doladım tığımı ve artık bu V şekli alttaki sıradaki tam bu göbeğinden, içerisinden tığımı geçirip 1 2 çıktım. 2 tığ da bıraktım. Tekrar yine 2 kez tığıma doladım ipimi ve bu ikisinin ortasından, yani bu V şeklinin tam orta kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 kalan 3 ilmeği yine birlikte çekiyoruz. Bakın, bu baklava görüntüsünü elde etmiş olacağız. Geriye dönüyorum. Şöyle geriye döndüm derken arkasını çevirip sizin görmeniz açısından bakın, bir tane bıraktım. Diğer şöyle görünmediği için çevirip size göstermek istiyorum. Bir tane bırakıyorum. Bu ikinciye batarak sık iğne yapıyorum. Sürekli bu bir taneyi bırakıyoruz. 2 3 tane yine sık iğne yaptım. Tekrar tığımın, bakın bu yaptığım 3. sık iğne şu V şeklinin tam bu orta kısmında olacak. Tepe değil, orta kısmında, aşağıya uzanan kısmında. Yine burada aynı yere önce 2 seferde çıktım. Yine tığda 2 ilmeğimi bıraktım. Sonrasında yine 2 sefer başını alıp 2 çıktım, 2 çıktım. Kalan 3 taneyi bir çektim. Ve hemen yine geri döndüm. Bakın, bir taneyi bıraktım. İkinciden 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar tığıma dolayıp 1 2 sefer çıktım. 2 tane bıraktım tığımda. Tekrar 2 kez başını aldım. Dolayıp böyle 2 2 ve en son kalan üçünü de birlikte çekiyorum. Bu şekilde yapmak çok keyifli, bu modeli kurmak. Hemen 3 sık iğnemi yaptım. Başını 2 kez dolayıp sonrakine yine batıyorum. 2 3 seferde çekiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde devam edecek. Aynı başlangıç yerine kadar gelelim. Burada yine devam edeceğiz. Sonuna kadar örmeye devam edelim.
Evet, sonuna geldim. Burada yine 3 sık iğnemi yaptım. Birlikte bu son kısmı da örelim. 2 kez yine başını doladım. Diğer taraftan elinden alarak burada da çektim, çıkardım. Hemen bir tane yine bıraktım. 2 3 önce buradan alıyorum. Tığımda son 2 ilmeği bırakıyorum. Tekrar 2 kez başını dolayıp, bakın burası bitirdiğimiz, bir önceki modelimizi bitirdiğimiz yerde birleştirme yeri olduğu için şuradan ikisini birlikte alıp buradaki V görüntüsünü daha belirgin yapmak için ikisini birlikte alıyoruz ve aynı şekilde çekip çıkartıyoruz. Bakın burada tamamıyla modelimizi tamamlamış olduk, desenimizi. Yine arkada bakın bir tane bıraktım, yanındakine bir sık iğne yapıp birleştiriyoruz. Tam dibine batmıyoruz, her zamanki gibi ilk sık iğne tepesine kaydırma ile birleştirdim. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Modelimizin bakın ön tarafı, yanları gayet kolaylıkla, zevkle, keyifle örülen bir model. Hiç zorlamıyor. Ördüğünüz zaman o kadar da çok şık bir babet modeli. Hemen burada ipimi hiç kesmiyorum. Yine topukta geldiğimiz için arkadaşlar ipimi geçiriyorum. Şöyle bir düğüm atacağım içerisinden ve topuk yükseltmeyi yapacağım. Hafif bir topuk yükseltme olacak. Zaten gördüğünüz üzere arkada 3 sıra yaptığım bir topuk yükseltmesi var. Onu da yapıp şöyle ipimi, düğümünü güzelce belirginleştirip şöyle sıkılaştırdım. Burada bir düğüm attım. Hemen topuğa bakıyoruz. Nasıl biz topukta şöyle tam tepeyi, yine şöyle zaten ipimiz tam tepede bulunuyor. Ve ben şurayı saymadan daha doğrusu burayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuya şu arka dalından değil, göstereceğim şimdi. Hemen ikisini birlikte alacağım. Arka dalından da siz alabilirsiniz. Ama ben arka dalından almadım. Sonuçta arka dalından kenarları model olduğu için bir önem arz etmiyor. Kaydırma yaptığım zaman ben genelde arka dalından alıyorum komplesini, şu kenar kısmını. Kaydırma yaptığım babetlerde hemen tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya şöyle ikisine birlikte batıyorum. İpimi burada aldım. Diğerine de batarak 2 tanesini bir ördüm. Yine bunu 2 olarak sayalım biz ilmeklerimizi, yani batacağımız tepeleri karıştırmamak adına 4, 10 tane saymıştık bu tarafa. 5, 6, 7, 8, bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gördüğünüz üzere 10'uncuya da hemen burada zaten ipime düğüm attığım kısım oluyor. Tekrar buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'u bir alıyoruz yine. Bir tane yanına kaydırma yapıp geriye dönüyorum. Hemen ikinciye, yani kaydırma yapıp şu dibine değil, diğer yaptığım sık iğneden batarak direkt zincir falan çekmiyorum. Bu tarafa geçiş yapıyorum. Genelde diğer babetlerde de kullandığım bir yükseltme tekniği, sadece sayıları değişebiliyor. Ayak numarası büyüdükçe teknik aynı. Bu tarafa doğru geliyoruz yine.
Bu ilk yaptığım 2 taneydi. İkisini birlikte topladığım kısmın tam dibi. Bu oraya da batıyorum tam dibine ve hemen yanındaki bir, hem dibine batıyoruz hem yanındakine, bir yanındakine de kaydırma. Şimdi geriye döndüm arkadaşlar, tekrar yine tam dibine değil, hemen yandaki sık iğneye, yani yaptığım önceki sık iğneye batıyoruz. Kaydırma olan yere değil, son yaptığım kaydırma değil, sık iğneye batarak başlıyorum hiç zincir çekmeden. Burayı da yine karşıya geçiyoruz. Evet, yine sonuna geldim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz burada? Hemen dibine, yani bir tane batıyoruz. Burada ipim bittiği için ben ip ekledim. Arkadan da bunu örerek sağlamlaştırmak istiyorum. Bu dibine battım, yani son sık iğneye battıktan sonra şu kenarda bakın 2 ilmek görünüyor. Burayı alıp burayı da bir sık iğne yapıyorum ve yanındaki sık iğneye bir tane de kaydırma yaptım. Burada ipime düğüm atmadan ben ipimi buraya ekledim. Şimdi geçtim, tam dibine değil, yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Buradan da bu şekilde devam ediyorum. Bunu burada yürütmek istiyorum. Şurayı da yapıp yürütmesem de olur arkadaşlar. Devam edelim böyle. Zaten ben yeterince gizledim o ipimi arkaya. Kalanını keseceğim. Burayı da sonuna kadar yine örelim. Tersten bakın. Sırasını zaten söyleyeceğim. Yine sonuna geldim. Son sık iğnemi yaptım. Burada görünen şu ikisine bir sık iğne yapıyorum ve hemen yanındakine geçiş yapıyoruz. Direkt dibine batmıyoruz, yani şuraya bir sık iğne de buraya ve bir de kaydırma yaparak tekrar geri çeviriyorum. Hemen yaptığım sık iğneye direkt zincir çekmeden başlıyorum. Bu sırayı da sonuna kadar yine gelelim. Sonra tekrar bu tarafa dönüşte bitireceğiz topuk yükseltme sıramızı. Yine geldik. Son sık iğnemi yapıyorum. Ve buradaki gördüğünüz bu çift olan kısma, yani çift ilmek gibi görünen kısma batıyorum. Bir tane hemen yanındakine bir sık iğne ve bir kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz ve geriye dönüyoruz. Diğer bobetlerdeki gibi izleyenler bilir. Diğer bobet modellerimde 4-5 tane buraya kadar sık iğne falan uzatırdım bu topuk yükseltmedeki şu kısmı, ama bunu model olduğu için kenarları çok fazla göstermek istemedim topuk yükseltmeyi. Arkada küçük bir topuk yükseltme ile tamamlamak istedim. Hemen bu sırayı da sonuna kadar gelelim. Zaten bunun belli anlatımı da vardı. Hazır taban üzerine de yapımı, modeli yazarsanız belki bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben tamamen hazır taban üzerine yapamadım. Örgü tabanla zaten çalışıyorum. Instagram'dan bilenler örgü taban üzerine bakın, böyle daha rahat kavrayabildiğim için bu şekilde çalıştım. Sayıları kendi tarzımda tığlamam vesaire yaptım. Gayet de güzel bir model oldu. Yani var olan bir model. Yeni ben bunu tasarlamadım. Bir de benden dinleyin. Örgü taban üzerine hem yapan arkadaşlarım çok. Örgü taban üzerine yapan arkadaşlarım için de hazır taban için de aynı sayılarla devam edebilirsiniz. Çok basit, bir fark yok. Yine hazır tabanı tığlayıp
Yine çevirerek yani bir sıra sık iğne ördünüz. Ve aynı trabzanı yapacağınız sırayı da çevirip yapacaksınız. Aynı burada da örgü tabanlarını nasıl yaptıysam hazır tabanda da o şekilde devam edeceksiniz. Hemen buradan aldım. Yanındakine. Burada bakın bitireceğiz arkadaşlar. Bir sık iğne ve bir kaydırma ile tamamladık. İpimizi burada kesiyoruz. Sadece ipimizi burada keseceğiz. Çok ip kesmeden yaptığımız bir model. Bakın 1 2 3 4 5 6 sıradan 6 sıra sık iğne, yani şöyle 3 diş görünecek. Yaptık. Sizinle birlikte ördük zaten. Şöyle ipimizi keselim. Topuk yükseltmemizi yaptık. Tamamladık. Hemen şimdi öndeki modelimize başlayacağız. İplerimizi en son temizleriz. Ne yapıyoruz? Yine tam tepeye şöyle ben göz kararı, tüm babetlerimde böyle göz kararı tam tepeyi buluyorum. Burayı tepe olarak sayıyorum. Tekrar bakmak istiyorum. Şöyle tam tepe. Şura olsun. Tam arada kalıyor ama ben yine bu taraftan almak istiyorum. Ama iç dalını şöyle işaretledim. 1, 2, 3, dördüncüye. Tam tepeyi işaretlediğim kısmından dördüncüye ipimi taktım. Yanındakini de yine iç dalından alarak ikisini birlikte ördüm. 4 ayırdım. 4 sağa 4 sola ayırarak öreceğim. 3 4, bunu siz eğer bu 37 ya 38 de bu numara, bu sayılarda güzel ideal bir babet sayısını bu şekilde 38'e de uyarlayabilirsiniz. Ama 39 ve üzeri 40 numaralarda da arkadaşlar bu ön kısmını 4 değil de örneğin 5 ayırarak başlayabilirsiniz. Ya da 6 ayak numarasına göre sayıları çoğaltabilirsiniz. Şimdi 4 5, yani başta aldım 2'yi, ikisini birlikte almıştım ama ben onu 2 tane olarak sayıyorum. Sayıları karıştırmamak için 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i de birlikte yine örüyoruz. Yani 8 ilmeği 6'ya düşürerek örmüş olduk. Başlangıcını ben bir tane kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum ilk etapta. Yani ilk bu başlangıçta arttırma yapmıyorum. Yine burada da 6 ilmeğimiz olacak. Sonrasında da artık çift çift kaydırmalarımızı yaparak artırmalarımız her sırada artırarak örmeye devam edeceğiz. Hemen dibine de batıyorum. Başladığım 2 ikisini bir ördüm ilmek. 1 2 3 4 5 6 ve şöyle alttan tığımı ben şöyle göstermek istiyorum. Tek dalını yine arkaya geliyor, bakın. Öndekini bıraktım. Burada ters taraf olduğu için ipimi üste alıyorum. Tek dalını alıp içerisinden çekip kaydırma yaptım. Yanındakinden yine bir tane alıyorum. İçerisinden çekip kaydırma yaptım ve geriye döndüm. Geriye döndüğümde hemen ikinciye batarak başlıyorum. Yani ilk kaydırma değil, son yaptığım kaydırma değil de ilkine batarak başlıyorum geri döndüğümde. Dibine, yani son sık iğnemiz burada 7 tane sık iğnemiz oldu ve yanındaki bir kaydırma yaptık. İç dalından bir kaydırma, bu sonradan kalan dış kaydırmalara dış dallarına kaydırma yaparak şu kenar kısmına bir sıra kaydırma yaparak burayı daha belirgin bir hale getirdim. Hemen geriye döndüm, yine
Bakın bu ilkine değil ikincisine batarak başlıyorum. Telefona vurduğu için elimde patiğimiz böyle arada kamera sallantıda. O yüzden kusura bakmayın. Burada da 8'e çıkardık. Yani her sırada bir tane arttırarak devam edeceğiz. Bu ön modelimizi sayalım. 2, 4, 6, 8. Yine burası değil zaten. Bura bir alt sırada yaptığımız. Şaşırmayalım. Hemen yanından bir kaydırma. Sadece iç, bu ters taraf olduğu için iç dallarını alıyoruz. Tek dalları arkada, dışta kalıyor. Hemen alttan çıkarıp ilmeğimizi içinden çıkarıyorum. Tekrar ve geriye döndüm. Yine ikinciye batarak başlıyorum. Bu modeli ben şimdi söyleyeceğim nereye kadar ördüğümü. Siz de daha uzun, daha da fazla yapabilirsiniz. Sürekli arttırarak devam edeceğiz. Hiç yani eksiltme falan olmayacak. Her sırada bir tane arttırarak bu modelimizde örmeye devam edeceğiz. Hemen 2 tane kaydırmamı yapıyorum. 2 ve geriye dönüyorum. 1 2. Evet arkadaşlar, modelimi başladım. Ben burada ne kadar ördüm bu kısmı göstermek istiyorum. İlk sık iğneyi şöyle saymadan şu kısmı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diş örüyorum. Yani 10 diş 20 sıraya tekabül ediyor. 20 sıra sık iğne dönüş yani gidip gelmeli 20 sıra. Her sırada da bir tane yine her ikinciye batarak arttırmamızı yapıyoruz. 20 diş 20 sıra olacak. Şu görüntü diş olarak, yani bu iki sırayı ben bir diş olarak sayıyorum. Şu dişleri de 10 sıra yaptım ben. Siz dediğim gibi 38 üzeri yaparsanız bunu arttırmayı devam ederek 11-12 sıra yaparak bunu biraz daha uzatabilirsiniz. Çünkü 37 olduğu için ideal bir boyutta oldu. Sonrasında yine bu üst modeli ve yanlarını örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra bunu 10 diş olarak yapalım. Bakın 2 tanesini yaptık şimdiden, şu ilk sık iğneyi saymadan. Bundan sonra 8 kere 8 tane daha diş, yani 16 sıra daha örüyoruz. Sık iğnemizi arttırarak devam edeceğiz. Evet, buraya kadar ördük. Kaç sıra ördük şimdi sayıyoruz. Bu ilk sıramızdı zaten. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sıra. Yani bakın şu dişleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olacak. İpimizi buraya kadar getirip buradan toplamda da arttırmamı da sayayım kaç tane oldu, onu da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bu 36 37 için 25 arttırmaya, dediğim gibi 38'de de bu sayılar ideal. 39 ve üzeri numara yaparsanız bu sırayı arttırmaya devam ederek 25 değil de 26 değil de 28'e 29 30'a kadar dilediğiniz yere kadar arttırabilirsiniz. Birkaç sıra daha. Hemen şimdi burada bitirdim. Buradan yandan yine 1 2 kaydırma aldım. Bu kez 3 alıyorum. Çünkü dönüşte trabzan olacak. Hemen dönüyorum. İpimin başını alıyorum. Model kuracağımız için buradan sonrasını bakın üçüncüye yine trabzan yaparak şu ilk ilmeğimize, yani artık arttırma olmayacaktır. Komple 3 kaydırma yapıp üçüncüye trabzan yapıyoruz. Şöyle elimde ekrana vurduğu için sallanıyor. Sonuna kadar böyle ikili trabzan yapalım ters tarafından. Buraya kadar gelelim.
Evet, 24 tane oldu. Şimdi 25. trabzanımızı yaparken bu şekilde arkadaşlar, bakın ilmeğimi tam üçünü çıkarmıyorum. Şu alttan ilk kaydırmamı yapıp, pardon, tığımı tekrar gösteriyorum. Şu 3 ilmeğim tığda duruyor. Diğer yanından kaydırmamı yaparken bir tane çekiyorum. Diğer yanından yine tek dalından alıyoruz, iç dallarından. İkinciyi alıp 2 tane, burada da 3 tane kaydırma yapıyoruz. Yine alttan ilmeğimi çıkarıp, evet, bu sefer de hepsini birden buraya 3 tane kaydırma yaparak hem trabzanımızla birlikte kapatmış olduk. Şimdi geri çevirdim, bir zincir çektim. Yine bu modelimizi kuracağız biz. 2 kez tığımızın başını doladık. 1 2 3 4, ama biz buradan sayıyoruz, sık iğne olan kısmından, yani trabzan değil. 1 2 3, dördüncüye şöyle belinden 2 çıktım, 2 çıktım. İlmeklerimin ikisi tığda kaldı ve şimdi, pardon, burada hepsini birden çıkıyoruz, özür dilerim. Şu zinciri de çekmeyelim. Ya da sıkıca bir zincir çekelim arkadaşlar zincirimizi. Çünkü çok 1 2 3 4, o direği çok uzun duruyor. Burada hepsini bir çektik. İlk modelimizi kurduk. Şimdi hemen tekrar ne yapıyorduk? Arkayı çevirip bir tane atlıyorduk. Bir taneye sık iğne, diğer yanından 2 3 sık iğne yaparak tekrar tığımızın 2 kere doluyoruz. Yine aynı yerden, önce son battığımız yerden yapıyoruz. Tığımızda 2 tane bırakıyoruz. Yine 2 kez başına dolayıp 1 2 3, dördüncüye bu şekilde belinden, trabzan değil de alt sıradaki sık iğne sırasından alıyoruz, yapıyoruz. Yine arkada bir tane bırakıyoruz. Şu ikinci yanındakinden 1 2 3 tane sık iğne yaptım. İki tane bıraktım. Tekrar 2 kez başını dolayıp, bakın burada zaten son battığım yer oluyor. Bu kısım 1 2 3 4. Bunu yine sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Sonuncuyu yine birlikte yapalım. Evet, sonuna geldik. Burada hemen yine bir tane bırakıyorum. 1 2 3 sık iğnemi yaptım ve son battığım yere de yine bakın belinden dolayıp burada da modelimizi kapatıyoruz. Evet, şu sonda bir tane ilmeğimiz kaldı. Buraya da bir tane sık iğne yapıp, hem burası daha düz görünsün amacımız. Şimdi yine 1 2 3 kaydırma yapıyoruz. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 tane modelimiz olacak. Bu zaten şimdi üst sırayı yaptığımızda bu bellerinden alacağız. Daha direkli duracak. Aynı burada gördüğünüz gibi diğer robetimde. Ördükçe bakın direkli oluyor. Şimdi V şeklindeki görüntümüz
Bir üst sırayı da yapacağız. Sonra kaydırmamız ve modelimizi kurarak da tamamlayacağız. Kenarlarını, yan kısımlarını bitirerek. Hemen geriye dönüyorum. Yine 3 kaydırmayı yaptık. Ve burada biraz ilmeğimizi tığda sıkı tutalım arkadaşlar. Yine şöyle ilk ilmeğimden alarak sonuna kadar bu üst kısımlarını yine trabzan örerek devam ediyoruz. Aynı yanlarda nasıl yaptıysak şöyle arkayı bir elime toparlayayım. O yüzden hazır tabanla çok zorlandım. Normalde ekran arkasında değil de kamera önünde de sert bir yapısı olduğu için sürekli telefona değdiriyordum ördüğümde. O yüzden de onu bıraktım, yarım bıraktım. Yani video çekerken de çok daha zor olacaktı. Böyle örgü tabanla zaten başta gösterdim. Aynı sayılarla hazır taban üzerine de yapabilirsiniz bu modeli. Hemen şöyle bakın. Bu her bir ilmeğe trabzan yaparak yine sonuna kadar devam edelim. Evet, yine sonuna geldim. Burada 26 trabzanımız oldu arkadaşlar. Bir tane arttırmış olduk. Yine zaten üstü geniş olacağı için ben sıraya başlarken arttırma yok demişim ama 26, hani sayıları sizde fazla gelirse bir sıkıntı yok. 26 trabzanımız oldu. Şimdi yine hemen son trabzanımın içerisine battım. Tığımı çıkarmadan, yani tığımı çektim. İlmeklerim üzerinde 3 ilmeğim var. Hemen burada da yine aynı bir önceki sırada yaptığımız şekilde kaydırmalarımızı, bir ilmeğimizi çıkardık. Kaydırmalarımızı yapıyoruz. İkisini bir çıkardım. Sonuncusunda da bu şekilde üçünü bir çıkarıp buraya monte ettik. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Burada hemen bir zincir çekiyorum. Bakın. Direkt bir tane sık iğne yaptım buraya ve bir zincir çektim. Dibine değil de şu yandan bir tane alıyoruz arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. Dibine batmışım. 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. 2 kez başını aldım. Önce bakın, burada ilk yaptığımın beline dolayıp şöyle 2 tane ilmeğimi bıraktım. Sonra 2 kez yine başını dolayıp 1 2 3 seferde çektim. Bakın burada da modelimizi kurmaya başladık. Hemen geri döndüğümüzde bakın burada bir tane boşlukta bırakıyoruz. İki, üç sık iğnemizi yaptık. Buradan alıp önce ilk V'mizi yapıyoruz. Sonra diğer modelimizin tam belinden dolayıp ikisinin bu şekilde tamamlamış olduk. Yine bir tane bırakıyoruz. 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Bu ilkini yaparken çok uzatmayalım. Çünkü şu direkler orantılı olsun, hem sağdaki hem soldaki. Direkt 2 kez başını aldım yine ve 3 seferde çektim. Bu şekilde ortadaki modelimizi yapıyoruz. Yine bir tane boşluk bıraktım. 1 2 3
Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane olana kadar buraya kadar örelim. Sonuncusunu da göstermek istiyorum. Bakın sonuncusuna geldim. Burada sonuncusunda burada kalan tek direğimizden alarak tamamlıyoruz. Evet, burada şimdi kalan ilmeğimiz, bir taneyi atlıyoruz, şu dibine batıyorum, bir tane burada sık iğne yapalım. Modelimizin ön kısmını tamamladık arkadaşlar. Bakın 6 tane buralara zaten incileri dikeceğiz. 6 tane oldu. Sadece bir sıra sık iğne ve kaydırmamız olacak. Şimdi şu kısmı gelerek yanlara öreceğiz. Yan kaydırma kısmını. Bunun için de şöyle bir tane kaydırma ile kapatalım bu yanını ve hemen buraya geçiş yapıyorum. Bir zincirle yandaki kaydırma kısmından alıyorum. Tek tek bu dışta bıraktığımız tek dallarına kaydırma yaparak bu kenarını komple yukarıya kadar gelelim. Bakın arkadaşlar, şu kısmı şöyle kenarda kalan tek dallarını alarak buraya kadar gelelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın kenarlarını bir sıra kaydırma yöntemi ile buraya kadar geldik. Şimdi yan kısımlarına geçiş yapacağız. Şuradan bir kaydırma daha yapmak istiyorum ve bu ipimi önce şu boşluktan içeriye alalım. Sonra da şu ilk ilmeğimizi, yani ön kısmın ilk ilmeğinden şöyle birleştirmiş gibi olalım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, burada kapatıyorum. Burayı buraya birleştirdim. Ayrık, yani ayrı kalmasın diye. Çünkü dönüşlerde zaten buralar birleşeceği için şu kısımlara bura ayrı durmasın diye. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Direkt şuraya trabzan yaparak hiç zincir, sadece kapattım. Zincir çekmedim. Trabzan örerek burayı sonuna kadar yapacağız. Çünkü artık kenar kısımlarına geçmiş olacağız. Bakın. Buradan devam edeceğiz bu modelimize yukarıya doğru. Şu topuk kısmına kadar gelelim. Burada da nereye battığımı, çünkü burayı da artık trabzan öreceğiz. Birleştireceğiz arkasını. Hemen oraya kadar trabzan yapalım. İkili trabzan. Evet, buraya kadar geldik. Bakın burada topuk kısmında son yanındaki trabzanımızı yapıyoruz ilmeğimize ve bu arada boşluğa yapıyoruz bir tane ve şimdi hemen ilk sık iğnemizin tepesine geçiş yapıyoruz. Topuk yükseltmede yaptığımız, yani sık iğnemize. Sonrasında yine burayı da aynı şekilde devam ediyoruz trabzan örerek. Trabzanları örerken çok salmayalım, yani çok gevşek yapmayalım. Şöyle tığımızda ilmeklerimizi gayet böyle sıkı sıkı yapalım. Çünkü modelli bir örgü olduğu için buraya kadar örelim. Daha güzel duruyor, düzgün duruyor. Sıkı örersek şu trabzanlarımızı.
Buraya kadar gelelim. Burada da nereye battığımı göstereceğim. Evet, yine burada da geldik. Gördüğünüz üzere zaten her ilmeğe batacağız. Sıkıca örelim burayı arkadaşlar. Aralarını sık tutarsak boşluk falan görünmeyecek. Tekrar göstermek istiyorum. Buraya battım. Hemen diğer yana geçtim. Sıkıca bu ipimizi de burada yürütelim. İç tarafa doğru alarak trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Arttırma eksiltme olmuyor. Bakın her trabzan, her ilmek içine birer tane batarak devam ediyoruz. Sonrasında geri buraya kadar gelelim. Orada birleştirmeyi yapıp geriye dönüp modelimizi kuracağız. Evet arkadaşlar, şimdi yine bakın sonuna geldim. Burada son bir tane trabzan tam dibine yine yapıyoruz ve bir kaydırma şu ilk ilmeğe bir kaydırma yaptım. Geriye döndük. Bir zincir çekiyorum burada. Hemen şu yanındakinden 1 2 3 tane sık iğne yapıp yine 2 kez başını doladım. Şu alt sıradaki modelimizin belinden önce doluyoruz. 2 seferde çıktım. Yine 2 kez başını dolayıp sonra diğer modelin belinden dolayarak 3 seferde çekiyorum. Yine bakın kalan arkada bir tane boş bırakıp ipten dolayı görünmüyor. Yanından ikinciden sık iğne yaparak 3 sık iğne yine yapıyoruz. 2 kez başını doladım. Bir önceki yani son yaptığım modelin belinden yine dolayıp 2 ilmeğimizi bıraktık. Sonrasında yine sonraki modelimizin belinden de dolayarak burayı tamamlayarak şimdi de kenar kısmını örüyoruz. Ve burada arkadaşlar kenar kısmında örerek şu kısma kadar gelelim. Burada da nasıl topuk olduğu için yükseltmemiz, nereye bağlayacağımızı göstereceğim. Buraya kadar örelim. Evet, buraya geldik. 3 sık iğnemi yaptım. Burada hemen bakın yine bir öncekinden başlıyorum. 1 2 tane çıktım. Yine ilmeğimi aldım. Burada alttaki modelin belinden topladım. Evet, şimdi tekrar yine bir tane bıraktım. 1 2 3 alttaki modelin belinden aldım. 2 kez başını dolayıp şimdi bakın bu trabzan kısmı şuradan sayıyorum. 1 2 3 1 2 3 dördüncü. Artık trabzanımızın alt sık iğne sırasından alıyoruz. Trabzanların dibinden değil de sık iğne sırasından 3 seferde çıktım. Yani bu kısmı bitirdik. Şimdi buraya bağlayacağız modelimizi. Hemen yine 3 sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane bıraktım. Bunları örerken biraz sıkı yapalım.
hem modelimiz toplasın. Yine son yaptığımın altta yaptığım belinden alıyorum. 2 seferde çıkardım 2 ilmeğimi. Model aynı ilerliyor arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. İyice sayalım. 1 2 3 dördüncünün trabzan değil, alttaki sıradaki sık iğnemizin bellerinden alıyoruz. Bu şekilde modelimizi buraya kadar yine gelelim. Burada da aynı şekilde bağlayıp devam edeceğiz. Evet, buraya kadar geldik arkadaşlar. Bakın yine 3 sık iğnemi yaptım. Buradaki belinden aldım. Sık iğnemizin hemen son yaptığım sık iğnemin belinden alıyorum yine. 2 seferde çıkarttım. 2 kez doladım. Şimdi de burada başta nasıl bu tam topuğumuzun yükseltme kısmında bağladıysak burada da bağlıyoruz modelimizi ve hemen 3 sık iğne yine tekrar yaptık. Buradan alıyoruz son ve diğer alt tarafa, yan kısma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın burayı da bu şekilde bağlamış olduk. Aynı burada nasıl yaptıysak burada da aynısını devam ettirdik. Topuk yükseltmemiz bu şekilde. Şimdi devam edelim. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, buraya geldim. Burada da hemen şunu göstermek istiyorum. Burada da şu kısımdan beline bağlıyoruz ve tamamlıyoruz. Kalan 2 sık iğnemizi bir tane boş bırakıp diğerini örüyorum ve burada hem şu dibine bir tane hem de yanındakine kaydırma yaptım ki ve geriye döndüm. Direkt hemen ipimin başını alıyorum. Üçüncüye batarak trabzan yapıyoruz. Yani ilk trabzanımızın tepesine bitirdiğimizde ilk ilmeğimizin tepesine trabzan yaparak devam edelim. Bu sırayı da sonuna kadar gelelim yine buraya kadar arkadaşlar. Bakın örüyoruz. Buraya kadar gelip sonra tekrar modeli kurarak önden sık iğne sıramızı tamamlayıp son sıramıza geleceğiz. Evet, sonuna geldim. Bu sırayı yine trabzan yaparak son ilmeğime battım. Hemen burada bir tane şu dibine ilk ilmeğimize kaydırma yaptım. İkinciye de yaparak geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar bakın, ister zincir çekin, bir tane sıkıca hemen şu ilk ilmekten 1 2 dibine batarsanız, ben şimdi 2 zincir çektim şu tam orta olsun diye ve şu alttan değil arkadaşlar, şöyle 2 tane, şura değil de şu tam kaydırmayı bitirdiğimiz yer vardı ya, onun o kısmından yapıyoruz bu sefer ve 2 ilmek daha alıp yanındaki modeli geçiş yapıyoruz. Burayı da böyle kapattık, bağladık. Hemen yine arkayı göstermeme gerek yok. İkinci bir tane bırakıp ikinci sık iğnelerimizden 3'er tane sık iğne yaparak bu sırayı da sonuna kadar bu modeli devam ettirelim. Gösterecek bir şey yok. Komple buradan buraya kadar örelim. Sonradan sık iğne sırasına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın burayı da sonuna kadar ördüm. Artık kenar modelimiz tamamlandı. Burada da bağladım. Son 2 tane sık iğnemi yapıp buraya direkt sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu ön kısmına bir sıra
sık iğne yapıyoruz. Komple çevresini sık iğne öreceğiz. Sonrasında bir sıra kaydırmamız ve sonrasında da modelimizi tamamlayıp tığlamış olduğum 37 numaralı tabanla monte edeceğim. Taban tığlama ben hazırladım tığlamamı. Sadece size ne kadar bir göstereceğim kaçta olduğumu. Şimdi hemen burayı komple sık iğne örüp yine burada buluşalım ve burada da kaydırma yapıp bir sırada tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sonuna kadar bakın bu sırayı komple sık iğne ördüm ve yine buraya geldim. Hemen şu yine dibine bir kaydırma yapıyorum. Normalde buraya atlayacaktım ama daha böyle köşeleri keskin olsun diye buraya yapıyorum. Kaydırma zaten babetinizi toplayacaktır, kenarları hani büyüklüğü geniş de olsa. Hemen buraya komple yine bir sırada kaydırma yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir sırada kaydırma yapalım ve ilerleyelim. Evet arkadaşlar, babetimizi tamamladık. Şimdi bu patik olarak şimdilik görünüyor ama eklediğimizde kalıp gibi babetimiz duracaktır. Zaten sert bir yapısı var. Hemen şöyle ben tabanımı tığlamıştım. Rasim Uyar marka tabanlık 37-36 numara uyumlu. Ama 37'ye çok rahat, benim 37 ayak numaram çok rahat, gayet güzel oldu. 38'e de bu sayıları yapabilirsiniz. Tığlamayı da aynı şekilde hızlıca, ben uzun tutmasın diye zaten detaylı taban tığlama veya ve videoda taban birleştirme videom var. Patiği hazır tabana nasıl birleştiririz videosu, aşağıdaki videolara yeni başlayanlar için oradan detaylı bakabilir. Birçok videomda anlatmışım. Hemen topukta en tepeye 5, 2 sağ ve sola 4'er tane battım. Burunda da yine en tepeye 5, 3 sağa 3 sola 4'er tane batıp geri kalan hepsini 3'er tane doldum, o boşlukları, taban deliklerini. Şimdi tam tepedeyiz. Hemen alacağım. Zaten burada hızlıca geçeceğim. Çoğu beni takip edenler biliyordur nasıl birleştirme yaptığımı. Dediğim gibi bu videoda sürekli bütün videolarda birleştirmeyi göstermek istemiyorum. Detaylı izlemek isteyenler aşağıdaki videolarıma inerek detaylı taban birleştirme, örgü taban yapımı detaylı videoları var arkadaşlar. Ben o yüzden hızlıca hem örgü tabanı hem de bu taban tığlama vesaire hızlıca geçtim. Tüm videolar bulunmaktadır. Şöyle göz kararı, zaten bakın en tepeden başladığım için en tepede bitirdim. Bu örgü tabanımızda da en tepeyi bu şekilde işaretleyip aldım. Tığımdan ister kaydırma, ben bazen kaydırma yapıyorum. Kaydırma ile birleştiriyorum. Bazen de sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle tığımdan içerisinden geçirdim önce ve bir yanındakini alıyorum, iki dalını birlikte. Sonrasında tabanımdan örgü tabanımı yaparken dışarıda bıraktım dallarını, tek dallarını da alarak birleştiriyorum. Karşılıklı şöyle sık iğne ile yaptım ben bu kez. Hem de altta taban boşlukları kesinlikle görünmüyor. Zaten buralar içeriye geçiyor. Taban tığlarken ben deri olan tarafı bana bakacak şekilde tığlıyorum. Eğer örgü tabana monte edeceksem, diğer türlü de aynı, fark etmiyor. Dediğim gibi bu şekilde karşılıklı birleştirerek, şu anda elimde tüm babet olduğu için kameraya vurmasın diye böyle birazcık yavaş yapıyorum arkadaşlar. Bir buradan alıyorum iki ilmeğim, iki dalını, örgü tabandan dışarıda kalan tek dalını alarak sık iğne şeklinde sistemiyle ilerliyoruz. Buraya da tam topuktaki şu en tepeyle sayarak, eşitte şu kenardaki ilmeklerimizi sayarak, burada tam topuktaki tepeye, burada da işaretleyin isterseniz, burada da tam topuk babetteki tepeyi
denk gelecek şekilde ayarlayın arkadaşlar. Hazır taban ya da örgü tabanda bir veya 2-3 ilmek fazla eksik gelebilir. Onları da boşluklar aralarda bir tanesine 2 batarak dengeleyebilirsiniz. Komple tabanımızı tığlayalım. Bir sırada böyle yandan kaydırma yapıyorum ben. Bu şekilde boşlukları kapatsın diye, kenardaki şu oluşan şu görüntüyü kapatsın diye, onu da göstereceğim hızlıca. Bunu tamamlayalım. Kaydırmayı sık iğne ile gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi kameramı ayarladım. Devam edelim. Bakın sonuna kadar bu şekilde tığladım babetimi ve geldim. Sonunda bir tane kaldı. Bunu da hemen birleştirip şöyle elimle kaydırmayla birleştiriyorum ve geri çeviriyorum. Eğer siz bu şekilde yapıyorsanız bırakabilirsiniz. Ben şu aradaki boşluklar görünmesin diye hemen şu üstten ipimi alıyorum. Buraya ve aradan bu boşluklardan kaydırma yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Sonrasında boncuklarını, dikme işlemini size kısaca gösterip babetimizin bitireceğiz. Böyle bir görüntü oluyor. Dediğim gibi yapmayabilirsiniz de. Tamamen eliniz çok gevşek olur da buralar çok boşlukta kalırsa yapsanız daha güzel görünüyor. Sonuna kadar da burayı tamamlayıp babetimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Hemen başladığım ilk kaydırmaya bir kaydırma daha yaptım. İpimi burada bir zincir çekerek biraz uzun keselim. Şu ikinci kaydırmadan aşağıya aldım. Bakın burada da düz bir görüntü oldu. Hemen şöyle hem taban içerisine alta alarak gizliyorum ben. Aşağı, arkalı, önlü, yani yukarıya aşağıya ala ala bunu buradan şu kaydırmaların dibinden birkaç kez yürütüp sonrasında da diğer, bakın şuradan birkaç kez yürütüp burada bitiriyorum. Tam şu dipte kesip çakmak yardımıyla temizliyorum. Babetimizin tamamladık. Kenarlarını birleştirmesini de yaptık. Zaten ayağı giydiğinizde göreceksiniz ne kadar hemen düz bir şekilde görüntüsü oluşmaya başladı. Şimdi ben iğnemi, ipliğimi takıp şu ön kısmındaki boncukları da nasıl diktiğimi göstereceğim size. Tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şöyle şunu kenara almak istiyorum. İğnemi, ipliğimi taktım. Siyah bir dikiş ipliği. Buradan itibaren şuradan ilk kutucuğumuzdan şöyle tam ortasına değil, birazcık aşağısında, yani şu diplerine gelecek şekilde ipimi yukarıya çıkardım. Şöyle gri boncukla, gri renkli böyle plastik inci bunlar arkadaşlar. Çok kolay, sadece bir tane göstereyim. Tam şimdi dibine. Bu şekilde yaptım. Bir sonrakine geçiş yapıyorum.
Siz de renk, hangi renk babet ip kullanacaksanız o renkte boncuklarla süsleyerek bu şıklık daha da çok artıyor. Evet, daha güzel, zarif görünüyor. Önce buralara atlayarak gelelim. Sonrasında da 1, 2, 3, 4, 5 kısımlara da birer tane boncuk incilerimizi diziyoruz. Bakın buralara da geldik, dizdik ve zaten o kısım daha da belirgin bir şekilde düzeliyor. Hemen bitirelim dikme işlemimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım. Bunu da diktik ve babetimizi bitirmiş olduk. Çok güzel, hemen düzeldi bile. Ayağınıza zaten giydiğinizde düzeldiğini de daha paket gibi, yani kalıp gibi durduğunu göreceksiniz ayakta da. Bu şekilde diğer eşi de bu kadar da arkadaşlar. Çok keyifli ve zevkli örümü babetimizin. Siz dilediğiniz renklerde, dilediğiniz boyutlarda, büyüklükte örebilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.